Evet, herkese merhabalar. Uzun zamandır YouTube videolarına ara verdik. Bunun farkındayım. Tekrar başlıyoruz. Şimdi, bugün anlatmak istediğim konu Miami Tongue Lift. Ama bu konuyu anlatırken biraz giriş yaptıktan sonra sizden gelen sorulara, daha doğrusu Türkiye'de çok bilinmiyor ama yurt dışında hastalar bu konuyla ilgili ne sormuşlar? Bunları derledik, bir araya getirdik ve bu konuya biz açıklık getirelim istedik. Peki, Miami Tongue Lift nedir? Diğer ismiyle Miami Tongue Lift, Türkçeleştirilmiş hali bu. İsmini nereden alıyor? Önce oradan başlayalım isterseniz. Miami biliyorsunuz Amerika'da plajıyla ünlü, insanların gitmek için heyecan duyduğu yerlerden bir tanesi. Tanga bildiğiniz gibi bir iç giyim modeli, bir mayo çeşidi. Miami Tanga Lift, kaldırma. Lifting kaldırma demektir. Bu üç kelime birleştirilmesi Miami plajlarında görülecek olan güzel popoların nasıl kaldırıldığıyla ilgili ya da Miami'de tanga giyenlerin popolarını daha güzel nasıl gösterebileceğiyle ilgili üretilmiş bir isim. Elbette içerisinde ticari bir takım yaklaşımlardan dolayı bu isim popülerize edilmiş. Miami biraz ön plana çıkartılmış. Miami'li meslektaşlarımızın bu konudaki çabasını takdir ediyorum açıkçası. Ama yavaş yavaş tüm dünyaya yayılacak olan bir trend olduğunu düşünüyorum. Neden? Şimdi şu ana kadar popo estetiği dediğimiz zaman biz neler yaptık? BBL'lerimiz vardı. Yani vücudun bir yerinden yağları topladık, popoya enjekte ettik. Ve her geçen gün bu tekniği daha da geliştirdik. Ultrasonik destekli olarak daha güvenli BBL'lerin nasıl yapılacağını da keşfettik. Peki başka neler yaptık? Yağ dokusu olmayan insanlarda popo implantlarıyla popo estetiği yapmaya başladık. Ondan sonra başka popoda sarkma varsa popoyu kaldırma ameliyatı, üst taraftaki fazla dokuyu çıkartıp poponun kaldırılması işlemini yaptık. Gluteal lifting, popo kaldırma ameliyatları. Başka neler yaptık? Gluteal otoagmentasyon. Bu konuyla ilgili zaten daha önce videoda çekmiştik. Poponun üstündeki fazla kısmı bir süre çöpe atmıyorduk. Kendi içerisine katlayarak poponun güzel bir şekil almasını sağlıyorduk. Ama her zaman için kafamızda takılan bir problem vardı. Bu işlemlerden hangisini yaparsanız yapın, poponun alt kısmında, alt ve iç kısmında bulunan köşeleşme efektini ortadan kaldıramıyorduk. Çünkü siz popoya enjeksiyonunu poponun her tarafına da enjekte etseniz, popo yarımküresinin birbirine değdiği alt köşedeki o kıvrımı siz oluşturamıyorsunuz. Eğer bu alt kısımda, popo yanaklarının birbirine değdiği alt kısımda eğer köşeli bir görüntü varsa bunu yağ enjeksiyonuyla gideremezsiniz. Bunu popo implantıyla gideremezsiniz. Bunu gluteal otoagmentasyonla gideremezsiniz. Gluteal lifting ile gideremezsiniz. Elbette azalır. Çünkü yukarı koyduğunuz ya da orta bölgeye koyduğunuz hacim popo yukarı kaldırdığı zaman alt kısmındaki o köşeli görüntüyü de azaltır gerçekten de. Ama tamamen poponun alt kısmının oval bir şekilde geçmesini bu yöntemler hiçbir tam olarak sağlayamıyordu. Derken bütün insanlar, hastalar, evet popom çok güzel oldu ama bu köşeyi nasıl sökeceğiz diye sonra şu an Miami Tongue Lift dediğimiz cerrahi dünyada popüler hale gelmesini sağladılar. Evet, şimdi sıra Türkiye'de. Ameliyatsız bir işlem midir diye soruyorlar hocam. Anladım. Bu kesinlikle ameliyatsız bir işlem değildir. Yani şimdiye kadar ameliyatsız meme büyütmeleri duyduk, ameliyatsız yüz germeleri duyduk, ameliyatsız popo estetiği de olmuyor maalesef. Bir takım enjeksiyon yöntemleri vesaire diyebilirsiniz ama bunların hiçbirinin konunuzda hiç bilgisi yoktur. Şimdi ameliyatlı bir işlemdir. Genel anestezi altında ya da spinal anestezi altında yapılabilir. Ama pozisyon değişikliği olduğu için spinal anestezi genellikle tercih edeceğini zannetmiyorum. Anestezi doktorlar açısından. Bizim tercihimiz genel anestezi altında kısa süreli bir işlemdir bu. Evet, sıradaki soru. İşlem sırasında hangi teknikler kullanılır hocam? Şimdi problemimiz nerede? Poponun yarım küresini hayal edin. Size burada bir görüntü de koyacağım ekrana. Poponun alt kısmındaki o köşeyi biz yok etmek istiyoruz. Bizim yaptığımız cerrahi işlem o zaman poponun iki yanağı arasından başlayıp hastanın problemine göre, problemin büyüklüğüne göre bacakla popo katlansana doğru kavisli bir giriş yapacak şekilde bir kesimimiz olacak. Buradaki dokunun şekilli ve planlı bir şekilde çıkartılmasından sonra dikişleri saklayarak poponun iç alt kısmındaki o köşe efektini kaldıracak şekilde bir cerrahi işlem yapıyoruz. Orada deriden ve yağlı dokudan eksiltmeler yapmamız gerekiyor. Kimler bu ameliyat için uygun adaydır? Kimler uygun adaydır? Popo estetiğine önem veren, popo estetiği isteyen ya da poposu şekil olarak güzel ama tam bacakla poponun birleştiği iç köşede, iç kısımda bir köşeleşme varsa, orada bir kare görüntü varsa bunun ovalleşmesi isteyen herkes bu ameliyat için adaydır.
İşlem ne kadar sürer ve işlem sonrası iyileşme süreci nedir? Evet, işlemimiz yaklaşık olarak sadece Miami Tongue Lift kısmını konuşursak yarım saat kadar sürer. Hadi bunu zor vakalarda 40-45 dakika kadar uzadığını düşünelim. Ondan sonra sizin ameliyattan uyandığınızda yüzüstü uyanmanızı tercih edeceğiz biz. Diğer popo estetiğiyle birlikte yaptığımızı farz ederek böyle söylüyorum. Eğer sadece Miami Tongue Lift yapıyorsak sırt üstü de yatabilirsiniz. Bir gece hastanede kalırsınız. Ondan sonra poponuzun üzerine oturup kalkmanıza çok dikkat etmenizi isteyeceğimiz bir ay geçireceksiniz. Onun dışında hiçbir problemi yoktur. Çok yavaş şekilde, çok kibar şekilde özel bir mindere oturarak, kalkarak o bölgedeki dikişlerinizi koruyabilirsiniz. Koruyamayacağınızı düşünüyorsanız o süreci birazcık ayakta geçirip biraz da yüzüstü yatarak geçirdikten sonra rahat edersiniz. Güzel bir sonuç için verilebilecek bir çaba gibi bu bence. Bu ameliyat tekniği kalıcı bir işlem midir ve diğer ameliyat tekniklerinden ayıran özellikleri nelerdir? Bu ameliyatın sonucu tabii ki kalıcı bir işlemdir. Çünkü siz o bölgedeki deri dokusunu, yağ dokusunu atarak o kare görüntüsünü oval bir görüntü haline getiriyorsunuz. Tekrar orada bir köşeleşme beklenen bir şey değildir açıkçası. Elbette çok fazla kilo alırsanız oradaki deformasyonlar oluşacaktır. Ama zaten çok fazla kilo alıyorsanız vücudunuzun her yerinde deformasyon olacaktır. Diğer ameliyat tekniklerinden ayıran özellik nedir? Diğer ameliyat tekniklerine benzerliği bile yoktur açıkçası. Çünkü tam poponun alt iç kubbesine, alt iç köşe demek istemiyorum, kubbe diyelim biz oraya. Alt iç kubbesindeki o kareleşme, kare görüntüye yönelik olan, oradaki deformite yönelik başka bir teknik yok zaten. O yüzden bu bölgeye yönelik başka hiçbir ameliyatta kıyaslayamazsınız bunu. Eğer poponuzun her şeyini beğeniyorsanız ya da bir popo estetiği olmak istiyorsunuz ama o bölgede de probleminiz varsa sizin başka şansınız yok. En çok gelen sorulardan bir tanesi de işlem sonrası ağrı ne kadar olur ve o bölgede izler kalır mı? Şimdi ağrı bu bölgede olmaz. Çünkü deri ve yağ dokusu ağrıyı çok yoğun taşıyan bir bölge değildir. Artı düşünsenize tam o bölge sizin üzerine oturduğunuz nokta. Yani popo çok hassas, ağrıya çok duyarlı bir bölge olsaydı üzerine oturmakta bile her zaman güçlük çekerdik. Ağrı açısına bence hiç düşünmemeniz lazım. İz konusuna gelince kesilen her yerde iz vardır. Hiç kimse kesip dikiş attığım yerde iz olmaz diyemez. Ama nedir? Biz buradaki dikişin olabildiğince estetik kurallar çerçevesinde olabildiğince kabul edilebilir olması çok önemlidir. Eğer sizin metabolizmanızda da yani hipertrofik skar ya da keloide yönelik bir eğiliminiz yoksa genetik olarak bizim de özenli bir şekilde dikiş attıktan sonra olabildiğince kabul edilebilir, estetik açıdan tabii ki kabul edilebilir bir iz olur. Artı bu izleri daha önce söylediğim gibi videonun başında popo katlantısının iç kısmında ve bacak katlantısına döndü o kıvrımın altına saklıyoruz. Ve bu şekilde izler rahatsız edici bir boyuta gelmiyor. Miami Tongue Lift BBL ameliyatıyla aynı şey midir hocam? Kesinlikle aynı değil. Videonun başında demiştim. Ne BBL ameliyatıyla yani Brazilian butt lift'te, ne gluteal lifting ne gluteal otoaugmentasyon, ne gluteal protez. Bunların hepsi poponun şekillendirilmesi, daha oval ve daha dik durması ile ilgilidir. Ama istediğiniz kadar popoyu şekillendirin, dikleştirin. İç kubbede, iç tarafta iki popo yanağın birbirine değdiği en alt noktada eğer bir kareleşme varsa bu problemlerinizi tamamen bu sözünü ettiğimiz teknikleri çözemezsiniz. O zaman nedir? Bunların hepsini Miami Tongue Lift ile kombin edebilirsiniz. BBL artı Miami Tongue Lift. Popo protezi artı Miami Tongue Lift, gluteal otoaugmentasyon artı Miami Tongue Lift şeklinde gidebilir. Az önceki soracağım soruyu sordunuz hocam. Öyle mi? Evet, bu teknik hangi ameliyatlarla kombine olarak yapılabilir? Vezir liposuction, yağ enjeksiyonu, argon plazma gibi ameliyatlarla kombine yapılabilir mi? İhtiyaç varsa Weiser'la da kombin edebilirsiniz, argon plazma ile de kombin edebilirsiniz ya da sırt bölgesini torsolift dediğimiz sırt bölgesiyle kombin edebilirsiniz. Kol germeyle kombin edebilirsiniz, bacak germeyle kombin edebilirsiniz. Diğer bütün ameliyatlarla kombine edilebilir. Ameliyat sonrası iyileşme sürecinde hangi aktivitelerden kaçınmalıyım? Dikişlerim alınacak mı? İşlem sonrası ne kadar popomun üzerine oturmamam gerekiyor? Bu tip kurallarımız nelerdir hocam? Pekala. Şimdi hayal edelim tekrar poponun kubbelerin birleştiği yerin en alt seviyesinde ve bacakla birleştiği kıvrıma doğru dikişlerimiz var. O zaman ne olması lazım? Çok fazla koşamazsınız. Çok fazla geniş adım atamazsınız. Öne doğru çok fazla eğilemezsiniz. Çünkü sizin her öne eğildiğinizde dikiş hattınızı germeye başlarsınız. Dikiş hattı üzerinde ne kadar az gerim varsa izniniz o kadar güzel ilişecektir. Sizin o dikişleri koparmanız, yırtmanız çok zor.
Bunlardan korkmuyoruz ama dikiş izinizin güzel olmasını çok istiyoruz. O yüzden ilk aylarda yürüyecekseniz bile küçük adımlarla yürümenizi, çok fazla öne eğilmemenizi ve çok fazla da poponuzun üstüne oturmamanızı rica edeceğiz sizden. Bu ameliyat tekniğinde popo şeklimi kendim belirleyebilir miyim diye bir soru gelmiş. Popo şeklini kendim belirleyebilir miyim? Yani popoyu güzel bir popo dediğimiz zaman kriterler aslında aşağı yukarı belli. Eskiden değildi ama şimdi bugün günümüzde kime güzel bir popo nasıl bir şey desek onu tarifini yapabilir. Şimdi bu soruyu soran kişinin acaba aklına nasıl bir şey geçti ya da nasıl bir popo hayal etti bilmiyorum. Bizim güzel kavramlarımızdan daha güzel bir popo fikri varsa açıkçası o fikri duymak isterim. Tartışmak lazım, duymak, görmek lazım, bilmiyorum. Ameliyat sonrası eğer kilo alırsam popo şeklim değişir mi? Plastik cerrahide altın bir kural vardır. Siz 5 kilo alırsanız ya da 5 kilo verirseniz ameliyat sonucunuz bundan etkilenebilir. Etkilenebilme sınırı 5'er kilodur. Artı ya da eksi. Siz tuttunuz, ameliyat oldunuz. Çok güzel bir poponuz var. Tuttunuz, 20 kilo aldınız. Yani burada bir deformite oluşabileceği zaten bir doktor olarak bunu ben söylemesem bile bunu siz de kabul edersiniz diye düşünüyorum açıkçası. Burada genelde şimdi şeylerden sormuşlar, komplikasyonlar, kanamam olur mu? Tek tek sorular bunları sorayım mı ben? Yok, komplikasyonlara genel olarak değinebilirim. Şimdi plastik cerrahide biz kanamadan korkmayız. Kanın olduğu yerde hayat vardır. Kanarsa durdurursunuz. Enfeksiyon olursa antibiyotik ya da enfeksiyon kaynağının temizlenmesi şeklinde enfeksiyondan mücadele ederiz. Dikiş iziniz kötü olursa bununla ilgili revizyonlar yapılabilir. Dikiş düştünüz, dikişiniz patladı mesela. Bu bir komplikasyon mudur? Düşersiniz, bu zararı görebilirsiniz. Evet, olur. Açılırsa tekrar dikeriz. Bunlar bu tür cerrahinin tuzu biberi diyebileceğimiz şeyleri biz komplikasyon olarak plastik cerrahide çok da görmeyiz açıkçası. Siz de rahat olun çünkü yüzeyde yapılan bir cerrahidir. Yaşamsal bir sıkıntısı genellikle yoktur. Hayat devam ettikten sonra önemli olan hastayla doktorun ilişkisinin iyi sürmesidir. Eğer sizin de ilişkiniz iyi gidiyorsa, iletişim halindeyseniz kanamadır, enfeksiyondur bunlar ben dahil hiçbir plastik cerrah arkadaşımın endişelendiği konular olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bütün problemlerinizi tek tek çözeriz. Yeter ki yaşamsal bir sıkıntıyla karşılaşmayalım ve Miami Tongue Lift de çok yaşamsal sıkıntısı olan bir ameliyat değildir. Bu komplikasyonlar arasında en çok hangisi görülebilir derseniz eğer en çok enfeksiyon görülebilir. Neden? Çünkü tarif ettiğim bölgeyi bir düşünürseniz anüs bölgesine çok yakındır. Sizin büyük tuvaletinizi yaparken, dışkılama yaparken o bölgeyi çok temiz tutmanız lazım. Buradaki en büyük problem budur. Yara hattınızı çok temiz tutacaksınız. Her tuvalet sonrasında o bölgenin temizliğini çok düzgün bir şekilde yapacaksınız. Eğer siz bir özeni gösterirseniz enfeksiyon bile görmeyebilirsiniz. Zaten bu enfeksiyon riski de ilk 1. haftadan sonra 10. günden sonra hemen hemen hiç yok gibi bir şey oluyor. Hocam bu ameliyatla kombine olarak popo küçültme ameliyatı aynı anda yapılabilir mi? Bu ameliyatta popo küçültme ameliyatı yapılabilir, evet. Videonun başındaki bir konuyu tekrar bir hatırlatayım. Ne dedik? BBL yaparsak, popo implantı yaparsak ya da gluteal augmentasyon yaparsak poponun o kaldırma ve büyütme efekti birazcık o poponun alt kutbundaki o problemimizi azaltır ama tamamen yok etmez dedik. Şimdi hikayeyi tersten anlatalım. Poponuzda bir küçültme yaptık. Bu küçültmeyi liposuction'la yapabiliriz. Ya da derideki fazlalıkları attığımız zaman da liftingle beraber popo küçülebilir. Bunları yaptığımız zaman da ne olacaktır? O bölgedeki deformiteniz belki biraz artacak. Liposuction yaptınız, poponuz küçüldü. O zaman popo birazcık kendini bırakabilir. O zaman ne olur? Poponun alt kubbesindeki o sevmediğiniz kareleşme görüntüsü sizi daha da rahatsız edebilir. Evet, bu durumda Miami Tongue Lift ile popo küçültme ameliyatını kombine edebiliriz. Bitti sorular hocam. Bitti mi? Evet. Başka ne anlatabiliriz bu konuda? Senin aklına gelen sorular neler? Hocam bu ameliyatla meme estetiği kombine edilebilir mi? En çok hastalar popo ile memeyi aynı anda yaptırmak çok istiyorlar. Evet, sadece Miami Tongue Lift değil. Beraberinde gluteal augmentasyon yaptığımız zaman da ya da popo protezi yaptığımız zaman da meme büyütme ya da meme toparlama, protezli meme toparlamayı hastalarımız isteyebiliyor. Yapılabilir mi? Yapılır ama sizin için çok büyük bir eziyet olur açıkçası. Neden? Çünkü popo estetiği sonrasında sizin yüz üstü yatmanızı istiyoruz. Meme estetiğinde sırt üstü yatmanızı isteyeceğiz. Siz hangisini koruyacaksınız? Bu sizin için inanılmaz zor olur. Yani bazı özel yataklar var. Popo için çukurları olan ya da meme için çukur bölgeleri olan. Yani birisini korurken öbürünü boşa almanız gerekebilir ama
Sizin için çok zor bir süreç olur bu. Bizim tavsiyemiz keyfe keder bir ameliyat yapıyoruz. Bu ameliyattan hem siz hem biz keyif almak istiyoruz. O yüzden bunu belli bir sıraya koymak çok mantıklıdır. Genellikle tavsiyem vücudun ön bölümündeki ameliyatların hepsini bir seansta, arka bölgedekileri ayrı bir seansta yapmaktır. Bunun tek istisnası ne olabilir? Çok kilo vermiş hastalarda, bariyatrik cerrahi geçirmiş hastalarda sırt bölgesindeki katlantıyı meme ameliyatıyla kombine edebiliriz. Çünkü meme altındaki kesi sırt bölgesinde de devam etmesi gerekebiliyor. Onun planlaması açısından daha mantıklı olabilir. Ama dediğim gibi ameliyatları genel prensip olarak ön bölge ve arka bölge diye ayırmak çok daha doğru olur. Tam başka soru soracağım şimdi. Sor. Hazırım. Çalıştığım yerde olsun. Hastaların çok istediği bir şey popoya dolgu. Ne genel anestezi istiyor ne bir şey istiyor. Ama biz asla yapmıyoruz. Bunu bir kere daha anlatabilir misiniz? Neden popoya dolgu yapmıyoruz? Evet. Şimdi burası bir plastik cerrahi kliniği açıkçası. Ameliyatlara dair, cerrahiye dair her şeyin yapıldığı bir yer. Yani her şeyi yapabilirken tutup da bir enjektördeki basit bir materyali poponuza enjektörle sıkmaya neden hayır diyoruz? Bu yapamadığımızdan değil, bu sizin sağlığınız içindir. Şimdi popoya büyük hacimde eğer siz sentetik bir madde enjekte ettiğiniz zaman bunun orada kalmasını her zaman sağlayamayabilirsiniz. Bu bir. İkincisi bu materyaller eğer enfekte olursa temizlenmesi son derece zor olabilir. Diyebilirsiniz ki popo implantı da enfekte olamaz mı? Evet, popo implantı da enfekte olur ama eğer öyle bir şey olursa o açtığımız küçük kesiden onu alırsınız, çıkartırsınız ve her şey biter. Siz dolguyu bu şekilde temizleyemezsiniz. Özellikle popo bölgesine uygulanan dolgular son derece kalitesiz malzemelerden üretiliyor. Yani hepsi dünyanın en kaliteli malzemesi hyaluronik asittir. Ama hyaluronik asit bile çok saf bir şekilde, çok büyük hacimde poponuza enjekte etmeniz mümkün değil. İlginçtir. Mesela dudak dolgularda kullanılan hyaluronik asitin çok yüksek saflaştırılmış orandaki dolgular kullanabiliyoruz. Ama aynı kalitede dolgu popo için yok mesela. Yani poponuza her zaman daha düşük kaliteli bir malzeme enjekte edilir ve bunun enfeksiyonu kötüdür. Belli bir yerde durmasını sağlamak zordur. Hani dolgu bir yerde akar mı diye hastalar bize çok soruyor yüz bölgesinde. Hayır, yüz bölgesinde dolgu hiçbir yere akmaz ama popo bölgenizde akar. Artı enfekte olduğu zaman gerçekten yıllarca bununla uğraşabilirsiniz. Özellikle piyasada eskiden Aqualif diye bir marka vardı. Marka ismi çok telaffuz etmek istemiyorum ama herkesin bildiği bir şey. Bunun muadilleri de çıktı. Kesinlikle bu saçma sapan dolguyu kullanmayınız. Kesinlikle kullanmayız. Hayatta yapacağınız en büyük hata olur. Artı hiç inandırıcı gelmeyebilir ama bizzat şahit olduğum şeyler var. Sıvılaştırılmış sanayi silikonunu bile popo bölgesine, basen bölgesine enjekte edildiğine şahit oldum. Lütfen poponuza değer verin ve saçma sapan şeyler enjekte ettirmeyin. Çok güzel bir cümle kurdunuz hocam. Evet. Aynı şeyi memeye de yapmıyoruz tabii ki. Memeye de evet. Memeye de sentetik dolgular kesinlikle önermiyorum. Kesinlikle önermiyorum. Hatta memeye yağ enjeksiyonunda bile çok tedirginim ve o çok da fazla önerdiğim bir şey değil. Çünkü yağın kötü bir şey olduğundan değil. Yağı biz vücudun her yerine enjekte ediyoruz. Ama memede 8 kadında bir meme kanseri var. Tutup da siz eğer o bölgeye yağ enjekte ettiğiniz zaman yağ hücresindeki, yağ dokudaki kök hücreler sizin uykudaki kanser hücrelerinizi uyandırabilir. Ayrıca uyandırmadı diyelim. Siz yılda 40 yaşından sonra yaptırdığınız mamografilerde mikrokalsifikasyon denilen bir görüntü oluşur. O görüntüler yağ enjekte edilen her yerde vardır ama memede çok önemli. Çünkü kanserle karışır. Her ne kadar yayınlar ve günümüzdeki radyoloji de ilerleyen bir bilim dalı artık bunları ayırt edebiliyorlar. Böyle bir karmaşaya neden olmuyorlar deseler de bu tecrübeye sahip bir radyolog her yerde bulmak çok zordur. Bir radyolog eğer bunda şüpheli bir görüntü var diye kuyuya bir taş atarsa o taşı 40 tane akıllı çıkartamaz. Ve siz biyopsi olmak zorunda olursunuz. Her gece kabus görürsünüz. Gerek var mı? Yani bence gerek yok buna. Yoksa vücudun bir yerine yağ al. Hem yağından kurtuluyorsun hem de memen büyür. Çok mantıklı geliyor değil mi kulağınıza? Bu benim de kulağıma çok mantıklı geliyor ama pratikteki olası sorular hala içimi rahat ettirmiş noktada değil. Ben yapmıyorum. Yapana da bir şey demiyorum ama meme protezi gibi dünyada standart haline gelmiş, her şeyi kontrol altında olan bir materyal varken neden yağ enjekte edip de ben kabuslar göreyim bilmiyorum. Hocam ultrasonik BBL ameliyatıyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Neden ultrasonik tercih ediliyor? Şöyle,
BBL ameliyatı dünyadaki ameliyatlar arasında en çok ölüm oranına sahip olan ameliyattır. Bunun sebeplerinden bir tanesi, aslında en büyük sebebi olabildiğince yüksek basınçlarda yağı popoya enjekte ederek dev gibi popoları yapma hevesinden kaynaklanıyor. Şimdi siz vücuttan, eğer şanslısınız diyelim, hastanız, şanslısınız derken BBL için şanslısınız ve hastanızın yeterince yağı var. Siz karnından, sırtından, kolundan, bacağından litrelerce yağ topladınız diyelim ve bu yağları sağ popoya dedim. Sağ popoya, sol popoya 2'şer biner cc enjekte edeceksiniz. Hastamız da büyük bir Brazilian butt lift istiyor, BBL istiyor diyelim. Siz bunu enjekte ederken aynı noktaya enjekte edemezsiniz. Bunu popoya yayıyorsunuz. Poponun altına yağlı tabakaya yaydınız bir. Ondan sonra popo kaslarının içine de yağı, onu enjekte ediyorsunuz. Ki popo kasları çok böyle damarsal açıdan zengindir. Zengin olduğu için de yağlar orada güzel yaşar. Evet. Sonra kasların arasındaki boşlukları da sıkıyorsunuz. Peki bu işlemler sırasında İrili ufaklı orada küçük damarsal yaralanmalar olur. Normal şartlarda çok önemli değildir bu. Ama siz basınçla o yağı verdiğinizde, poponun içindeki o basınç arttığında o yağ yaralanmış olan damarın içine girip yağ embolisi dediğimiz şeye sebep olabilir. Amerika'daki çok sağlam istatistiklere göre en çok estetik ameliyat ölümlerinin sebebi BBL. Peki ultrasonla bu nasıl oluyor? Ultrason dediğimiz aslında orada Doppler özelliği kullanıyor ultrasonların. Popodaki damarların yerleri görülüp tahmin edilerek bir tarafta ultrason kaydı yapılırken kanül girerken içeride o damara vermemeye çalışıyorsunuz. Damarı koruyarak sağına soluna vermeye çalışıyorsunuz ama yani burada ultrason dururken siz bunu yüksek basınçla yağ enjekte ederken çok da böyle damarın etrafında gezemezsiniz. Risk orada sıfıra asla inmiyor. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Biz klinik pratiğimizde kasların arasındaki o plana hiç girmemeye çalışıyoruz mümkün mertebe. Kasla yağın arasındaki bölgeye girmek, belki kasın üst kısmına azıcık girmek yeterlidir. O çok daha güvenlidir en azından. Ölmeden ameliyattan çıkacağınızı bilirsiniz. Kaslarınızın arasındaki o damarların yoğun olduğu bölgeye ben girmiyorum. O bölge enjeksiyon ben yapmıyorum. Hangi teknik, özür dilerim hocam lafınızı geçtim. Hangi teknikle liposuction yapıyorsunuz peki? Bunu da en çok etkileyen şeylerden biri yapılan teknik de önemli. Çoğu yerde klasik liposuction yapılıyor. Bunlar da damar sinir yaralanmalarına sebep oluyor. Şöyle, klasik liposuction hangi teknik olursa olsun aslında liposuction'ın kalitesini belirleyen şey özendir. Özendir. Öncelikle özenli bir şekilde sizin işleminizin yapıldığından emin olmanız lazım. Ondan sonra liposuction ile ilgili teknolojiler arka arkaya gelir. Bugün biz Weiser'ı tercih ediyoruz. Weiser'ın çünkü yağı eritip sinir dokuları ve damar dokusuna zarar vermediğini ya da daha az zarar verdiğini diyelim. Tamamen de şey değil aslında. Daha az zarar verdiği için Weiser tercih edilir güvenli bir sistemdir. Bunun arkasından derideki gevşeme olmasın, deri kendini sarkıtmasın diye argon plazma ile bunu desteklemek güzel bir stratejidir. Beraberinde şöyle bir şey de var. Argon plazma içeride muhtemelen sizin farkına varmadan, çünkü deri altında çalışıyoruz, görmediğimiz bir yerde çalışıyoruz. Oradaki küçük damarsal yaralanmaları koagüle ederek kanama miktarını azalttığı ile ilgili bir gözlemimiz var. O yüzden argon plazma ile Weiser ile kombine edilmiş liposuction'lar güvenli işlemlerdir. Weiser yapılan yerden elde edilen yağlar da BBL'de kullanılabilmektedir. Sonuçta ama dediğim gibi en önemli şey hırslı olmamak lazım. Sonuna kadar dünyanın en büyük poposunu ben yapacağım şeyine girersen eğer ya da hastanın beklentileri doğrultusunda çok büyük, devasa bir popo elde etmek için büyük basınçlarda yağ enjekte ediyorsanız bir yerde problem olabilir demektir. Estetikte de algı makul sınırlarda olması lazım. Estetikte neyi beklediğimizi gerçekten bilmemiz lazım. Bence en önemli şey özen ve bilimsel sınırlar içerisinde kalabilmektir. Her şey dozunda olmalı diyorsun. Her şey dozunda olması gerekiyor. Güzel hocam. Peki yağ enjekte etmeden önce bir cihazdan geçiriyor musunuz? Ya da ne yapıyorsunuz? Çünkü hastaların en çok sorduğu sorulardan bir tanesi de BBL ameliyatı sonrası iyileşme sürecinin tamamlandığında çukur çukur görüntüler olacak mı? Popomda homojen bir geçiş olacak mı? Bu tip sorular çok geliyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aldığımız yağlar enjekte edilmeden önce yıkanıp filtre ediliyor ve süzülerek kaliteli ve yoğun olan kısımlarını kullanıyoruz. Yani o sulu halini kullanırsan eğer o sular çekildikten sonra sıvı içindeki kan miktarı emildikten sonra geriye kalan yağlar düzensiz olabilir. Onları düzgün bir şekilde kaliteli kısımlarını ayrıştırmak lazım. Öncelikle birinci kural bu. İkincisi
Vücudun farklı yerlerinden yağ topladığınız zaman bunu topladığınız enjekte ediyoruz. Topladığınız enjekte ediyoruz şekilde olmaması lazım. Ya da topladığınız farklı yerlerde biriktiriyor olmamanız lazım. Bütün yağlar karışıp belli bir homojen hale gelmesi gerekiyor. Neden? Çünkü vücudumuzun farklı yerlerinde farklı yaşama direncine sahip yağlar var. Hepsi aynı değildir. Sizin poponuzdan çıkan yağ ya da sırtınızdan çıkan, karnınızdan çıkan, bacağınızdan çıkanlar aynı kalitede değildir. Bunların içerdikleri kök hücre yoğunlukları bile farklıdır. Örnek vermek gerekirse vücudumuzda en çok kök hücre içeren yağ dokusu göbek çevresindedir. O yüzden biz mesela yüze enjeksiyon yapacaksak kalıcı olmasını istediğimiz zaman göbek çevresindeki yağları almaya tercih ederiz. İkinci tercih nerede? İkinci kök hücre nerede fazla? Bacak içinde. Öyleyse tutup da sizin sırt bölgesindeki yağlarla göbek bölgesindeki yağlar aynı kalitede değil. Bütün yağlar ama aynı havuzda toplayıp karıştırıp ondan sonra süzerseniz sizin yaptığınız her enjeksiyonda yağın yaşayabilme kapasitesi de eşit olur. Bence bu dalgalanmaları ve çukurlaşmayı en çok önleyen şey budur diye düşünüyorum ben. Basen implantı hakkında ne düşünüyorsunuz? Basen implantı güzel bir uygulamadır. Olması gereken bir uygulamadır. Neden? Çünkü basen bölgesiyle ilgili aslında standart bir implant yoktur. Bu konudaki en güzeli bazı firmalara sipariş veriyorsunuz. Basen bölgesindeki eksikleri belirledikten sonra kalıbını alıyorsunuz, ölçüsünü alıyorsunuz. 3 boyutlu modellemesi çıkartılıyor. Fabrikaya sipariş veriyorsunuz ve tam sizin baseninize uygun bir şekilde bir implant geliyor. İkinci bir seçenek ama yontulabilir implantlarımız var. Kişiye özel olarak yontuyoruz. Eğer kişinin deformitesi, basendeki eksiği bizim implantların boyunu aşmıyorsa o zaman fabrikaya sipariş vermeye gerek yok. Oturuyoruz burada, o kalıbı çıkarttıktan sonra kendimiz şekillendirip ondan sonra gene yukarıdan küçük bir kesiyle bu gluteal otoaugmentasyon kesimiz mi? Evet. Kesimiz aşağı yukarı 6-7 santimlik bir kesiden bunu yerleştirebiliriz. Ama zaten genellikle bunu isteyen hastalarımız popo kaldırma ameliyatıyla birlikte yaptığımız hastalar için aynı kesiden oraya ulaşıp yerleştirmek mümkün oluyor. Çok zayıf hastalarda yağ yok, yağ enjekte edemiyoruz. Bu durumda basen implantı kullanabiliriz. Poponun arkası için çok duyduk da basen çok duymamıştık hocam. Basen çok yok. Dediğim gibi o konuya özel bir implant, hazır implant satmak çok zor bir şey. O yüzden 2 tane temel şans var. Ya fabrikaya sipariş veriyorsunuz, büyük deformite varsa, küçük deformite varsa eğer popo implantlarının bazıları şekillendirilebilir. Onu bisturi ile makasla biz ameliyat sırasında şekillendirerek o bölgesine yerleştirebiliriz. 2 şanstan başkası yok. Popo implantını yerleştirirken nereye yerleştiriyorsunuz hocam? Popo implantı. Konumuzun dışına çıkmaya başladık peki. Peki. Gene poponun 2 yarım küresinin arasında bizim aşağı yukarı bir 5-6 santimlik bir kesimiz var. Hatta 6 santim yok bile. 5 santimlik bir kesiden giriyoruz. 3 tane büyük popo kası vardır. En üstteki en güçlü olan kasın içerisine bir cep açıp o kasın içine yerleştiriyoruz. Derinin altına değil. Eğer zaten derinin altına koyarsanız siz onu dokunduğunuz zaman hissedersiniz. Ama kasın içerisine yerleştirirseniz ona hiçbir şey olmaz. En büyük kaç cc implant yerleştirdiniz hocam popoya? Popoya en fazla yerleştirdiğimiz gluteal otoaugmentasyon yaptığımız bir hasta vardı. Eş zamanlı çok büyük bir popo istiyordu açıkçası. 725 cc implant yerleştirdik. Gerçekten mi? Hem gluteal otoaugmentasyon hem de 725 cc. Yani hastamızın bayağı beklentisi. Yani o boyutta popoyu ben tercih etmiyorum ama hastanın beklentisi bu açıkçası. Yapacak bir şey de yok. Her şeyi anlatırsan hasta istiyorsa, yapılabiliyorsa da eğer bunu yapabiliyoruz. Evet.